Evet arkadaşlar merhaba. Bugün güzel bir soruyla karşınızdayım. Problemlerle alakalı soru çözmek istedim. Biliyorum öğrencilerin kanayan yarası problem. Güzel bir yüzde problemi çözeceğiz. Sınavlarda çıkabilecek tarzda bir soru. Bu tarz arada tek tek bir sorunun cevabı gelecek, konuşamadım. Şimdi bir şirket elindeki malların %20'sini %30 karla A firmasına satmış. %50'sini %15 karla B firmasına satmış. Kalanını ise %10 karla C firmasına satmıştır diyor. Bakın arkadaşlar, burada malın miktarı belli değil. Alış fiyatı belli değil. Hani malın miktarı belli olsa ben A firmasına sattığı malı bulabilirim. Ya da malın miktarı belli olsa B markasına sattığı, B firmasına sattığı malı bulabilirim. Ama burada malın miktarı belli değil. Aynı zamanda malın alış fiyatı belli değil. Şimdi malın alış fiyatı belli olmadığı için de satış fiyatını da bilemezsiniz. Yani %30 karla ne kadar satılacak onu da bilemezsiniz. Hadi gelin kolayca bir hesap yapmak için biz şöyle söyleyelim. Mesela elindeki mala biz arkadaşlar mal sayısına kolaylık olsun diye 100 diyelim, olur mu? Genelde bu tarz sorularda özellikle bana sayısal veriler sorulmadıysa, kardaki, zarardaki değişim miktarları falan sorulduysa biz burada direkt sayı vererek soruyu çözebiliriz. Mesela mal sayısına ben burada direkt 100 adet diyebilirim. Yani 100 tane malımız var. Ve alış fiyatımızda arkadaşlar, alış fiyatı da, yani birim malın alış fiyatı da 100 TL olsun, tamam mı? Ben burada mal sayısına bilinmediği için bir sayı verdim ve alış fiyatını bilmediğim için alış fiyatına bir sayı verdim. Şimdi ne yapıyor? Bakın tek tek isterseniz hesaplayalım. Yalnız hesaplamaya geçmeden önce şunu aklımda tutmam gerekiyor. Bir kez biz malı aldık. Malı aldıktan sonra da alış fiyatını bildiğim için ne kadar para ödediğimi, yani toplam maliyeti bulabilirim. Yapmamız gereken tek şey şu: malın sayısı ile birim alış fiyatını çarparsanız ödediğiniz toplam parayı, yani maliyeti bulursunuz. Yani arkadaşlar maliyetimiz buradan 10.000 TL çıkacak. Bizim maliyetimiz 10.000 TL. Biz zaten totaldeki karı ve zararı görmek için bu ana maliyetimize, yani toplam maliyetimizi bulmak zorundayız, tamam mı? Şimdi %20'sini %30 karla satacak. Bir kez 100 tane malın %20'si 20'dir. Yani 20 tane malı A firmasına %30 karla satacak. 100 TL'nin %30'u 30 TL'dir. Yani 30 TL kar elde edecekmiş. Yani 100 TL'ye aldığı malı 130 TL'ye satacak. Ve bu satıştan 2600 TL bir para kazancı olacaktır arkadaşlar, tamam mı? Şimdi malın %50'sini ise %15 karla B firmasına satıyor. Bakın bu 2600 TL A firmasından kazandığı kazanç. Burada kar da var, maliyet de var. Ben toplam kazandığı paraya bakıyorum. B firmasına sattığı mala bakarsak da %50 bir mal satmış. Yani 100 adet malın 50 tanesini satmış. Bu 100 adet malın 50 tanesini %15 karla satmış. %15 demek 15 TL kar demek. Yani 115 TL'ye satmış tanesini. %15 kar eklenince 115 TL olur. 50 ile 115'i çarparsam ne çıkar? 5750 TL çıkar. Yanlış çarpmadıysam bir daha bakacağım. 50 ile 115 çarpalım. 5 ile 100'ü çarpsam 500. 5 ile 15 çarpsam 75. Evet, 5750 TL'yi de B firmasına sattığı maldan kazandı. Tamam, bunlar kazançları şu an. Kalanını ise %10 karla C firmasına satmış. Bakın kalan malımız 20 tane malı sattık. 50 tane malı sattık. 70 tane malı sattık. 30 tane mal kaldı. Ve kalan malı da bu arkadaş %10 karla satacak. %10 karla satarsa da 3300 TL C firmasından kazanmış olacak. Yani biz burada A firmasından, B firmasından ve C firmasından kazandığı toplam parayı bulmuş olduk. Ne demiş soruda? Şirket C firması malın karşılığını ödeyemeyince haciz yoluyla alacağının %80'ini tahsil edebilmiştir diyor. Yani A firmasından B firmasından sattığı ürünlerin parasını tahsil etmiş ama C firmasından sattığı malın
parasının tamamını tahsil edememiş. Ancak haciz yoluyla %80'ini tahsil etmiş. O zaman ben bu C firmasının ödeyecek olduğu rakamının %80'i bulmam gerekiyor. %80'i bulmaya çalıştığınızda şöyle bir şey ortaya çıkar bakın. %80'i bulmak için 80 bölü 100 ile çarparsın. Bu sıfırlarla şu yukarıdaki sıfırlar birbirini götürsün. 8 kere 3 24'ün 4'ü elde var 2. 8 kere 3 24 26 çıktı. Bir de sıfırımız var 2640. Yani bizim C firmamızdan almamız gereken toplam rakam 3300 TL iken biz sadece 2640 TL'sini alabildik. Bize satıştaki karı sorulmuş arkadaşlar. Yapmamız gereken tek şey şu. Toplam kazanca bakalım isterseniz ilk başta. Toplam kazancımız A firmasından 2600. Tamam. B firmasından 5750. Çok güzel. Ve C firmasından 3300 değil, dikkat edin bakın. %80'i kazanmış. Yani 2640. Ben bunları toplamalıyım arkadaşlar. Topluyorum hemen. 0, 9, 6, 6, 12, 19'un 9'u elde var 1. Buradan da 2, 2, 4, 5 daha 9, bir de elde vardı 10. Yani 10.990 TL kazancımız var arkadaşlar. Bu kazançtır. Yani cirodur başka bir deyişle. Şimdi bizim burada kar yüzdesi sorulduğu için karı bulmamız gerekiyor. Kar dediğin şey toplam kazancından maliyetin çıkmasıyla bulunur. Ben buradan 10.990'dan 10.000'i çıkartırsam 990 TL karımız var diyebilirim. Tamam mı? Çok güzel. 990 TL karımız var. Peki kar yüzdesi nedir? Arkadaşlar kısa bilgi, bakın kısa bir şekilde şöyle çözeriz. Kar yüzdesini veya zarar yüzdesini bulurken şunu yaparsın. Kar miktarını veya zarar miktarını maliyete, ama toplam maliyete oranlarsın. Yüzdesini bulmak istiyorsan bunu yapın bakın. Kar yüzdesini veya zarar yüzdesini bulmak istiyorsanız bu şekilde çözün. Karı veya zararı ana maliyete, yani toplam maliyete oranlayın. Benim karım 990 TL. Ana maliyetimiz 10.000 TL. Ben bu kar miktarını ana maliyete, yani toplam maliyete oranlarsam buradan artık kazanç yüzdemi, yani kar yüzdemi bulabilirim. Arkadaşlar hemen şunu yapabilirsiniz tabii ki de. Yüzdesi sorulduğu için sizin aşağıdaki paydayı yüze çevirmeniz gerekir. Aşağıdan 2 tane sıfır sildin. Yukarıdan bir tane sıfır sildin. Bir daha silecek sıfırın kalmadığı için virgül attın. Yani 9,9 bölü 100 şeklinde bir yüzde buldum. İşte bu bizim kar yüzdemizdir diyebiliriz. Tamam mı? Çok basit mantık. Soru birazcık uzun gibi gözükse de aslında kısa. Ben biraz dallandırıp budaklandırdım. Ama bu tarz sorularda bu çözüm yöntemi bizim işimize yarar. Özellikle kar zarar problemlerinde kar yüzdesini, zarar yüzdesini bulmak için bu şekilde kısa yol kullanmanız mantıklı. Bu şekilde sayısal veriler verilmediği zaman da mutlaka kafadan benim söylediğim gibi, uydurduğum gibi sayılar uydurabilirsiniz. Tabii ki de yüzdesi kolay alınabilsin diye ben mal sayısına 100, alış fiyatına 100 dedim arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Bu tarz problemlerin gelmesini istiyorsanız özellikle yorumda belirtin arkadaşlar. Bu tarz problem bekliyorsanız mutlaka yorumda belirtin. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize bakın arkadaşlar. Çok sağ olun. Bu arada beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen canlı dersleri de mutlaka gelin. Görüşmek üzere. Öpüldünüz. Görüşürüz. 15. defa görüşürüz dedim. Görüşürüz.